kahvaltıya da gelmişler. Şu an saat öğleden önce 11 gibi falan. İçerisi gerçekten böyle köyün altında dam, yani ağaçlarla böyle oturtturuyorlar. Bu şekilde güzel bir köy evi. Bunların içinde saklıyorlarmış. Size gelmeyin dedim ya. Gerçekten gelmeyin arkadaşlar. Bu kadar pis ya. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Yine Türkiye'mizin güzel yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Samsun'un Ladik ilçesinin Ambarköy diye bir müzesi var. Buraya geldik. Gerçekten yol kenarından geçerken Ladik Gölü'ne gidiyorduk. Burayı gördük. Yani çok enteresanıma gitti. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Yolda böyle bir şey işte. Yolda giderken böyle değişik şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hemen kamerayı çıkardım. Dedim buraya da sizlere göstereyim. Videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kitlemizi böylece daha çok büyütebiliriz. Aynı zamanda beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet, hemen girişi böyle bu şekilde. Buradan giriyoruz. Sol tarafta büyük bir han var. Hanın içinde restoran var. Sağda da böyle bir cami var. Detaylı olarak zaten size göstereceğim etrafı. Hemen girişi bu şekilde. Burası tamamen köylülerden hibe yoluyla toplanmış. 14.000 metrekarelik alanda burayı kurmuş. Açık hava müzesi. Ahşap mimari açısından Osmanlı dönemini böyle anımsatıyor. Şimdi önce böyle sağ taraftan başlayalım. Burada böyle köy kahvesi var. Tabi bunlar zamanla tadilatta da uğramış. Köyden hibe yoluyla getirilmiş fakat bazıları böyle tam olarak sağlam olmadığı için ufak tefek tabii ki şeyler de yapılmış, tadilatlar, ama genelde orijinalini koruyor. Şimdi bunlar ambar diye geçiyor arkadaşlar. Eskiden köy yerlerinde böyle toplanılan samanları bunların içinde saklıyorlarmış. Burada 22 adet ahşap ambar var. Mesela birini gösterecek olursak bu Başlamış köyü Mustafa Tulum ambarıymış. Böyle tek tek isimleri de yazıyor. Hangi köyden geldiği. Mesela hemen yanındaki de yine Teberoğlu köyü ambarıymış. Hemen buraya da böyle güzel bir hayvan barınağı gibi bir şey yapmışlar. Şurada çok tatlı tavşanlar var. Görüyorsunuz tavşanları. Pit 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 pit. Böyle insanlara alıştırmışlar. Tabi burada yiyecek falan veriyorlar sanırım. Şöyle küçük bir civciv var ama ne olduğunu bunu da anlamadım. Kaz mıdır, ördek midir, tavuk mudur? Şurada da minik bir kedimiz var. Burada da koyunlar var. Az önce dışarıda otluyorlardı ama şimdi içeri girmişler. Bakın şurada kulübede de koyunlar var. Burası da köy konağıymış. Ne diyor? Hibe eden Kızoğlu köylüleri muhtarlıkları diyor. Köy konağı ve köy konağının önünde böyle bir kuyu var. Bir de şuna tulumba diyorlar. Eski bizim yaşlarda olanlar bilir, bizim köyde vardı, böyle içiyorduk. Şimdi birazdan su içeyim buradan. Şöyle de kuyu var. Bunun manuelleri de var. İpi buraya bağlayıp böyle dolayarak çekiyorsunuz kuyudan suyu. İleride bunun manueli de var. Onu da gösteririm size. Ya böyle gösteriyor arkadaşlar. Ambarköy Açık Hava Müzesi. Haft Çeşme Yalayımış. Ayvalı Köyü. Seyit Ahmet Sancak diyor. Biraz bulunmadan su bakalım. Şimdi diğer tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Girişte hemen sağa doğru geldim ben. Şimdi sol tarafta han var. Hanın içinden geçeyim. Diğer tarafta fırın, işte değirmen gibi şeyler var. Onları da size göstereyim. Bu taraf biraz daha böyle daha güzel köy havası. Bir de orada müze var. Müzenin içi de gerçekten çok güzel. Müzenin içini de size göstereyim. Şimdi burada böyle bir ambar han var. Ambar hanın içine giriyorum şimdi. Bunun tarihçesini yazmamışlar. Şöyle içine girelim. İlk girişte böyle kafe gibi bir yer var. Ama şu sağ tarafta restoran var. Kahvaltıya da gelmişler. Şu an saat öğleden önce 11 gibi falan. Kahvaltı yapıyor insanlar. Böyle biraz tarihi eser. İçeriye girelim. Böyle insanlar kahvaltı yapıyor. İçerisi gerçekten gayet güzel. Şöyle hemen dışına çıktığımızda da şöyle bir asma köprü yapmışlar. Burası da çok enteresan. Dağda kahvaltı yaparken asma köprüye karşı oturabiliyorsunuz. Burası da arka tarafı. Şimdi burada da böyle eskimsi bir fırın var. Ama gerçek fırın. İçini de size göstereyim. Bu şekilde bir taş ocak fırın var.
Burada yapılan ekmekleri burada Ambarhan'da yiyorsunuz. Buradan da hemen döndüğümüzde sola doğru saman taşıma arabası gibi bir şey var. Bu öküz arabası mı oluyordu? Şuraya bağlıyorsunuz şeyleri. Bunlar da böyle lastikleri. Burası çok hoşuma gitti benim. Burası köy mektebiymiş. Hibe eden Soğanlı Köyü muhtarlıymış. Bilenler bilir arkadaşlar. Eski köy evlerinde böyle köyün altında dam, yani hayvan ahırı ve samanlık, üstünde de böyle oturuyorlardı, ev vardı. Bunlar hatta şöyle oluyor. Burada hani belki tadilat için kullanmışlardır ama eski böyle ahşap evlerde hiçbir şekilde çivi kullanılmıyor. Böyle iç içe geçen ağaçlarla böyle oturtturuyorlar. Enteresan. Şimdi şöyle içini de size göstereyim. Buradan mesela bizim eski Sinop'ta köyde evde de vardı. Böyle inek ahırı var. Buraya saman falan, ot falan da koyuyorlar. Bu şekilde güzel bir köy evi. Buraya yine hibe edilmiş. Burada çeşit çeşit irili ufaklı ambarlar var. Mesela bu Hasırcı Köyü ambarıymış. Ufak ufak köprü yapmışlar. Buradan su akıyor. Şu da manuel değirmen. Bunun içine böyle buğdayı, işte neyse mısır mı artık koyup böyle elle çevriliyor. Şu an herhalde şöyle çevirmeye çalışayım bakayım. Aynen dönmüyor. Hani sabitlemişler. Bu da değirmen arkadaşlar. Değirmen nasıl oluyor bileniniz vardır, belki yoktur. Su akan yere bunu koyuyorlar. Şuradan da su akıyor böyle. Bunu çeviriyor. Bunu çevirince içeride yine böyle büyük bir taş var. O taş da dönüyor. Bunun üzerinden şeyi atıyorsunuz, buğdayları. Buradan böyle taş da dönüp öğütülerek burada çıkıyor. Değirmenden böyle sağa doğru dönünce yine şu karşı taraflarda da böyle bir şeyler var ama oraya şimdi şuradan geçmeyeyim. Şöyle bir mezarlık da yapmışlar buraya. Hemen döndüğümüzde böyle eski yine Chevrolet'in kamyonu var. Bu kamyon böyle Ladik Belediyesi'ne aitmiş. Belki de 50-60 yıllık falan. Traktör de aynı şekilde. Yine görüyorsunuz şurada irili ufaklı ambarlar devam ediyor. Burada da yine köy yerlerine ait böyle şu manuel dibek diyorlar. Böyle dövüyorsunuz yine bunlar da şeyleri, buğdayları falan. Mezar taşlarıdır. Vazo gibi bir şeylerdir. Seten taşlar var. Müzeye koymuşlar. Dibek taşı. Mesela Açık Hava Müzesi sütun taşı diyor. Yine şunlar manuel böyle buğday öğütme taşları. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yine genel göstereyim size. Şimdi asıl müzede burası. Şimdi hemen soldan müzenin içine gireceğiz. Müzenin içine girdik arkadaşlar. Müzede hemen bizi Amazon karşılıyor. Daha önceden bu Samsun Tekkeköy taraflarında milattan önceki yıllarda Amazon kadınları yaşamış. Savaşçı kadınlar. Girişte zaten bize hemen bunu gösteriyor. Burada da şöyle bir açıklaması var. Milattan önce 1800'lü falan yıllarda yaşamışlar. İlerlediğimizde yine eski köy aletleri, böyle tırpanlar, oraklar. Görüyorsunuz bahçe aletleri. Şuna orak deniyordu sanırım. Öküzlerin arkasına takıp bunlarla ekim yapılıyordu. Eski köy evlerini anlatan minyatür şeyler koymuşlar. Görüyorsunuz duvarda elekler var. Unumuzu eledik, eleğimizi astık. Görüyorsunuz manuel olarak buğday öğütüyorlar. Buradaki ablamız da halı dokuyor. Bu şekilde eskiden yapılıyordu arkadaşlar. Bu da hesap makinasıymış. İlk ben daktilo zannettim ama baktım böyle sayılar var. Sonra üzerinde hesap makinesi yazıyor. İlk hesap makinesi bu şekildeymiş. Burada da bitkilerin toprak altında ve toprak üstündeki kısımlarının nasıl olduğunu gösteriyor. Mesela havuç böyle toprağın altında, şeyi üstünde, tabii ki maket. Müze bu şekildeydi. Müzeden çıkıyoruz arkadaşlar. Müzenin dışında şöyle size göstereyim. Şimdi bu köyün, yani köy havası verilen yerin dünyada başka bir örneği yokmuş arkadaşlar. Gerçekten o da enteresan. İlk defa burada böyle işte kar sularıyla, gölleriyle, külliyesiyle, ahşap evleriyle, ambarlarıyla gerçekten tam olarak böyle köy hayatını yansıtıyormuş. Şimdi şu asma köprüden karşıya geçelim. Karşıda bir cami var. Bir de onu göstereyim size. Gerçekten birçok yerli ve yabancı turist de geliyor. Gurbetçilerimiz de geliyor. Bilinen bir yermiş ama dediğim gibi yol öyle bir şey ki yani bir yere giderken başka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Burayı da biz yoldan geçerken gördük, geldik. Çok enteresan ama gitti. Yani çok böyle gelip burada kahvaltıya, yemeğe gelenler de var. Böyle köy hayatını yaşamak isteyenler buraya gelip burada takılabilir. Birkaç saatini harcayabilir. Bir de yol güzergahında, dediğim gibi yol güzergahında uğrayıp böyle 1-2 saat burada vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Burası da Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi. Bu cami de böyle enteresan. İçi böyle güzel ama girilmiyor. Kapısı kapalı. Şöyle bir minare yapmışlar. Caminin böyle genel görüntüsü de bu şekilde.
Şeyhülislam Mehmet Efendi Camisi. Burada da camiye hibe edenlerin isimleri yazıyor. Mesela caminin enkazı Kara Aptal Köyü Ladik'ten gelmiş. Mihrap ve minber Konya'dan gelmiş. Kürsü Ankara'dan gelmiş. Gibi böyle. Burada yazıyor. Şimdi videonun sonuna doğru gelirken arkadaşlar burada eski zamanlarda gerçekten böyle elektrik yoktu. Biliyorsunuz gaz lambalarıyla yaşıyorlardı. Bu müzede ve bu etrafta eski hayatı gösterir. İşte gaz lambaları, ahşap arabalar, öküz arabaları, ambarlar, işte hesap makinesini falan gösterdim. Bu gibi şeylerden oluşan 427 tane eser bulunuyormuş. Gerçekten 300 ve 500 yıl arası bir tarihi anlatan bir yer. Osmanlı döneminin köy hayatını anlatır şekilde buraya böyle bir ambar köy yapmışlar. İsmi o şekilde geçiyor. Gerçekten ben çok beğendim yani. Zaten böyle yoldan geçerken bir yerde duruyorum. Beğenmediğim bir yer olursa zaten çekmiyorum ama burası gerçekten videoya koymaya, çekmeye değer bir yer olarak düşündüm. O yüzden Ladik Gölü'ne girerken de burayı size çekmek istedim. Buradan doğru şimdi Ladik Gölü'ne gideceğiz. Orada bir kahvaltı falan yapacağız. Hem de Ladik Gölü'nün etrafını size göstereyim. Ondan sonraki videomuzda da size Türkiye'nin gerçekten görülmesi gereken en güzel şehirlerinden birisi olan Amasya'yı göstereceğim. Ben de ilk defa gideceğim Amasya'ya. Daha öncesinden biraz bir araştırma yaptım. Gidince de oradaki yerel halkla da görüşeceğim. Biraz daha araştırma yapacağım. Amasya'yı size göstereceğim. Son kez yine şöyle bir hayvanları size göstereyim. Şöyle etrafı göstereyim. Köy konağı, ambarlar, akarsu, böyle ağaçlar, ahşap binalar, hanlar derken artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Burası da Samsun'a yarım saat mesafede. Ladik'e 2 dakika mesafede. 2 kilometre yani 2 dakika diyeyim mesafede. Ladik Gölü'ne de 8-10 dakika mesafede bir yer. Biz şimdi buradan doğru Ladik Gölü'ne geçeceğiz. Dediğim gibi bir kahvaltı falan yapacağız. Oraları göreceğiz. Oradan Borabay Gölü falan derken Amasya taraflarına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi göle geçelim arkadaşlar. Gölde biraz size göstereyim. Daha sonra da videonun sonuna doğru geliriz. Bu arada videoyu izlerken beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi Ladik Gölü'nün olduğu yere geldik. Göl şöyle arkada kalıyor. Yani çok bir gölün şeyi yok. Ağım şağım bir güzelliği yok gölün. Şöyle göstereyim size bir uzaktan. Yani haritada büyük bir göl gözüküyor ama hemen böyle gölün karşısında Mavi Göl Tesisleri diye bir yer var. Şimdi burada bir kahvaltı falan yapacağız. Tesisin içinde restoran var yine. Şöyle yukarılarda da oturma yerleri var. Oralarda oturup şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Yine şurada küçük bir göl birikintisi var. Teras gibi bir yer var. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi burada böyle yine bir küçük bir gölet var. Şurada ileride bir fotoğraf çekiniriz. Ama biraz pis kokuyor. Doğal, güzel bir yer. Dediğim gibi şimdi şu dayıların falan oturduğu yerde. Hatta şurası boş. Şuraya gidelim mi? Şurada oturalım, kahvaltımızı yapalım. Biraz dinlenelim. Böyle gölün etrafı yeşillik, güzel bir alan ama gölün kendisini beğenmedim. Çok pis lahım kokusu var. Şimdi biz hızlıca bir şeyler yiyelim. Karnımız acıktı. Sonra devam edeceğiz. Yani tavsiyem çok gelinebilecek bir yer değil. İyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Her şeyi olduğu gibi gösteriyoruz. Ladik Gölü'nü çok sevmedim açıkçası. Varsa bildiğiniz başka yerler yorumlara yazın. Daha sonra oraya da gideriz ama şimdi bu Ladik Gölü'nün çevresi ve burayı açıkçası çok fazla beğenmedim. Çok pis koku var. Yemek yediğimiz yerler de çok temiz değil. Bu şekilde size bir bilgilendireyim dedim. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra videomuzun sonuna doğru geliriz. Size gelmeyin dedim ya. Gerçekten gelmeyin arkadaşlar. Bu kadar pis yere bir de 150 lira masa ücreti verdik. Burada piknik yapmak bile bu doğa harikası güzel bir yerde 150 lira ücretli. Şöyle de saçma sapan bir örtü verdiler bize. Şöyle bir şey. Masayı örtersiniz diye. Gelmeyin buraya. Ladik Gölü'ne gelmeyin. Biliyor musun cinsini? Evet. Çok güzel görünüyor. Balık tutmuş şimdi. Nasıl, çok balık var mı burada? Vallahi bilmem abi de. Öyle şansa geldi. He. Yemle mi tutuyorsun? Şimdi Böyle atıyorsun. arkadaşlar böyle bir tahta ahşap platform yapmışlar yine bu.
Göl aslında şu ana yolun arka tarafında kalıyor. Yolun bu tarafına böyle bir tesis yapmışlar. Şöyle yine burada küçük bir göl var. Böyle arka tarafı orman. Aslında güzel manzarası ama dediğim gibi çok pis bir koku var. Yani bakım yapılmamış. Burası da bu şekilde. Burada da fotoğraf falan çekinebilirsiniz şu platformda. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bugün size elimden geldiği kadar bu yine doğal güzellikleri göstermeye çalıştım. Şimdiki rotamız dediğim gibi Amasya tarafına doğru gidiyoruz. Daha böyle birçok video gelecek. Bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Beğeniyorsanız da dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.